Değerli takipçilerim, Dünyanın Nefis Yemekleri mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için yarım kilo kuru fasulyeyi uygun bir kabın içine ekledim. Ve üzerine yeterince su ekliyorum. Bu şekilde bir gece bekleteceğim. Fasulyeyi bir gece suda beklettim ve fasulye bu şekilde şişti. Şimdi suyunu süzüyorum. Ve uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine yeterince su ekledikten sonra ocağa alacağım. Fasulyemizi ocağa aldım ve kaynamaya başladı. Bu şekilde 15 dakika kaynatacağım. Üzerine gelen köpüklerini de alıyorum. Ön pişirme için fasulyemiz 15 dakika kaynadı. Şimdi ocaktan alacağım ve suyunu süzeceğim. Düdüklü tencerenin içine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Ve şimdi doğranmış 400 gram dana etini ekliyorum. Eti önce kendi suyunda biraz pişiriyorum. İyice suyunu saldı ve bu şekilde biraz pişmesini bekliyorum. Bu kıvama geldikten sonra içine doğranmış 2 adet soğan ekliyorum. Ve soğanla beraber biraz daha kavuruyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Salçam da ev salçası olduğu için bu kadar tuz yeterli gelir. Ve 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Baharat miktarlarını kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve şimdi fasulyeyi ekliyorum. Ben fasulyenin suyunu süzdüm. Şimdi ekliyorum. Bu arada videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Üzeri geçecek kadar içine sıcak su ekliyorum. Üzeri 2 parmak geçecek şekilde içine sıcak su ekliyorum. Bu kadar su yeterli olacak. 3 adet kurutulmuş biberi elimle parçalayarak içine atıyorum. Kurutulmuş biber güzel bir lezzet veriyor. Fasulyelerin pişirme süreleri fasulyenin durumuna göre birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi düdüklünün kapağını kapatacağım ve 40 dakika fasulyeyi pişireceğim. Fasulyeyi ocaktan aldım ve yaklaşık 40 dakika pişirdim. Şimdi kapağını açıyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ve şimdi servis tabağına alıyorum.
Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve şimdi kuru fasulyenin yanında olmazsa olmaz pilav tarifine geçiyorum. Tarifim için tencerenin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağ eridikten sonra yarım su bardağı arpa şehriye ekliyorum. Arpa şehriyeyi rengi dönene kadar kavuruyorum. Arpa şehriyeyi rengi dönene kadar kavurdum ve şimdi içine 2 su bardağı pirinç ekliyorum. Şimdi pirinci de biraz kavuracağım. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Pirinçleri kavururken yavaş yavaş karıştırmaya dikkat ediyoruz. Bu aşamadan sonra 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Suyu eklerken dikkatli oluyoruz. Bardağımın ölçüsü 200 milim. Üç su bardağı sıcak su ekledikten sonra kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Pilav suyunu çektiği için şimdi kontrol ediyorum. Bütün suyunu çekmiş, üzerini bir havlu kağıtla kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Arada 10 dakika geçti. Şimdi kontrol ediyorum. Eğer zamanınız varsa bir 10 dakika daha dinlendirebilirsiniz. Şimdi pilavı havalandırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane dağılıyor. Eğer verdiğim ölçülere tam uyarsanız pilavınız bu şekilde tane tane olur. Servis için önce bir kaseye alıyorum. Kasenin kalıbını alsın diye. Pilavımız servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ve şimdi nefis ıspanak çorba tarifine geçiyorum. Kullanılacak malzemeleri hazırladım ve şimdi hemen tarifime başlıyorum. Tencerenin içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 adet doğranmış soğan ekliyorum. Soğanları biraz kavuracağım. 2 adet rendelenmiş havuç ekliyorum. Havuçları da biraz kavuruyorum. Ve 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 4 kök doğranmış ıspanak ekliyorum. Ispanağı da malzemelerle beraber karıştırıyorum. 6 su bardağı su ekliyorum. Sıcak veya soğuk olması fark etmez. Kaynamada olan tencerenin içine 1 yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Sadece 1 yemek kaşığı ekliyorum. Ve 1 su bardağı nohut ekliyorum.
Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Çorbanın terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Malzemeleri iyicene çırpıyorum. Pişmekte olan çorbanın içinden 2-3 kepçe alıp hemen yoğurtlu karışımın içine ekliyorum. Eklerken bir yandan karıştırıyorum. Ve şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Çorbayı sürekli karıştırarak yoğurdu içine ekliyorum. Kaynamaya başlayana kadar sürekli çorbayı karıştırıyorum. Yoğurt kesilmesin. Çorba kaynamaya başladı. Şimdi içine 1 su bardağı su ekliyorum. Toplam 7 su bardağı su eklemiş oldum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Yani klasik su bardağı. Son olarak çorbanın tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım çorbayı. Gerçekten nefis bir çorba. Kesinlikle tüketilmesi gereken çorbalardan biri. Çok lezzetli. Şimdi servis tabağına alacağım. Şimdi servis tabağına alıyorum. Buraya kadar eğer videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Üzerine eritilmiş tereyağı ekliyorum. Tereyağını eritirken üzerine 1 çay kaşığı toz biber eklemiştim. Kırmızı toz biber. Soğan salatası için 5 adet soğan kullanacağım. Kişi sayısına göre soğanları çoğaltıp azaltabilirsiniz. Soğanları soydum ve şimdi bu şekilde doğruyorum. Uygun bir kabın içine alıyorum. Üzerine doğranmış yarım demet maydanoz ekledim. İçine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı sumak, yarım fincan zeytinyağı ve sıkılmış 1 limon suyu ve son olarak 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Tüm malzemeleri bu şekilde elimle karıştırıyorum. Soğan salatamız hazır. Şimdi daha uygun bir kabın içine alıyorum. Soğan salatasından sonra sıra komposto tarifine geldi. Komposto tarifi için linkini buraya bırakacağım ve buradan bakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah sonraki videomda görüşürüz.